Herkese merhabalar. Ekvador'dayız ve Ekvador çizgisi, yani dünyanın tam ortasındayız. Middle of the earth. Buranın adı Mitad del Mundo diye geçiyor. Mundo dünya demek, Mitad da ortası demek. Şuradan bilet alınıyor. Bilet alıp içeri giriyoruz. Hadi. Bilet böyle burada alınıyor. $5 kişi başı ödüyoruz. Gracias. Girdik böyle. Dünyanın merkezinde fare yiyorlar. Bu abla asmış yine domuzlarını. Ola. Puede tomar video? Sí, gracias. ¿Cuánto vale? 25. $25. Le estoy poniendo guau. Gracias. Para que señor listo vaya bien. Ha, gracias. Bak böyle $25 satıyor burada fareyi. Görüyorsunuz. Kuy. Evet, burası gördüğünüz gibi Ekvador çizgisi. Şöyle çizmişler, sarı. Tam ortası. İnsanlar fotoğraf çekiyor şu an. Ancak burası gerçek olan değil. Burayı Fransızlar yapmış zamanında 1730'lu yıllarda. Ondan sonra anlamışlar ki yanlış. Öncesinde de yerliler burada diyorlarmış zaten orası değil, orası değil diye. Buradan 200 metre kuzeyde farklı bir nokta aslında Ekvador çizgisi. Burası değil. Ancak burada inşaat tamamlandığı için burayı baz almışlar. Göstermelik. Evet, Ekvador çizgisi görüyorsunuz. Burada bir olay var. Ekvador çizgisi üzerinde diyorlar ki yumurta dengede durmalı. Yani çekim öyle bir olmalı ki yumurta şap diye böyle kalmalı. Bunu yapmışlar. Ya o tabii Ekvador çizgisiyle alakası yok onun. Şöyle bir tane vida var böyle. Çakmışlar ortaya. Bu yumurtayı böyle buraya koyuyorsun. Bakalım koyabilecek miyim? Zor. Bayağı uğraşman lazım. Very sensitive. Bu zor. Güney tarafında soccer and kuzey tarafında anti-soccer. That's why we it's hard to keep the balance. Onu nasıl tutmuşlar la orada? Yaptın mı? So sensitive. This egg have problem. This side I cannot. Ben yaptım bu. Aynen, bu onu yaptı. Bunu iyi tutturmuşlar ya. Derin istikam, Zormuş, derin aynen. şey. No. Ay. Bekle. Al işte, bir saat daha gidecek buradan. Bak 21 Haziran şeyini yazmışlar. Günler kısa, geceler uzun. Ekvador çizgisiyle alakalı. Dünyanın işte güneşe en yakın olduğu falan filan. Neyse, burası bu şekilde ilerliyor. Tepeye doğru şu da dünyanın ortasını simgeleyen, yani Ekvador çizgisi simgeleyen heykel. Şuraya bir tane S atmışlar. South yani güney. Şurada da kuzey. Yani şöyle oluyor. Bu çizginin bu tarafı kuzey yarımküresi, şu tarafı güney yarımküresi. Heyon şu an güneyde. Bu da Ekvador'u simgeleyen Ekvador çizgisinin E'si. Bu arada ülke ismi de Ekvador çizgisinden geliyor. Ekvador yani yazılı biraz farklı ancak İspanyolcası Ekvador aynı şey. Böyle bu çizginin dünyanın etrafında döndüğünü düşünün. Ekvador çizgisi böyle. Bak yazmışlar buraya da enlem boylam 000, yani tam orta. Şu müzeye girelim. Bak yükseklik falan da var. 2483 metre yüksekliğinde burası. Girelim içeri. Hola. Buenas. Ablamızın kıyafetleri. Burası müze kısmı. 5 katlı, 4 katlı mıydı? 5 katlı mıydı? Böyle bir binanın içindeyiz. Ekvador hakkında bilgiler var. Dediğim gibi Fransızlar bulmuş burayı 1730 yılında. 1830'larda da Ekvador ismi değişmiş. Yani ülkenin adı önceden işte Quito ülkesi, Büyük Kolombiya, Gran Kolombiya falanmış. Sonradan Ekvador olmuş. Niye? Ekvador çizgisinin üzerinde bir ülke olduğu için. Bunlar da eski Ekvadorlu kabile kıyafetleri. Bu insanlar zamanında biliyormuş buranın dünyanın merkezi olduğunu. Bu insanlar. Bunlar bilmiyordur. Siyahiler sonradan geldi buraya. Bunlar bilmiyordur. Agrikültürü de göstermişler. Muz, kakao burada meşhur. Şurada da Ekvador şapkası, halatlar, balıkçılık falan filan. Bu Ekvador'un kısa tarihi, kültürü. Gralım taş buldum. Bu da Ekvadorluların sahip olduğu yüzler bak. Panama tarzı tipler de var. Yerliler. Afrika kökenliler de var. Yani burada festivalleri falan. Bak Galapagos adasındaki hayvanlar, penguen falan. Böyle burayı bu şekilde anlatmışlar. Galapagos kaplumbağası. Burada tarihi anlatmışlar. Fransızlar falan gelmiş, İspanyollar. Aa bak Isaac Newton. Newton'un yer çekimi kuvvetini bulmasından yola çıkıp burayı Ekvador çizgisi olduğunu çıkartmış Fransızlar. Onu anlatıyor sanırım. Böyle Fransa falan. Sonra buraya inşa ediyorlar. 1936 falan. 1992'de bitiyor galiba. Böyle.
Bak, Ekvador çizgisi gözüküyor böyle. Şu an ortasındayız. Şu şekilde gidiyor böyle dağların arasından. Türkiye'nin oralardan geçiyor gidiyor. Ekvador'a sadece Ekvador çizgisinin bulunduğu kıtalar Latin Amerika, Güney Amerika diyeyim. Güney Amerika'dan geçiyor Ekvador çizgisi. Afrika'dan geçiyor. Güney Asya'dan geçiyor. Bir de Ocean Asia mı ne, öyle bir yer var ya. Bu Asya Okyanusu'nun oradaki adalar falan, Avustralya'nın tepesi biraz. Bir de oradan geçiyor. İşte gerisi deniz. Actually, people call Colombia, Venezuela, Guyana, also South America, aslında bu bölgesi from here really south. South Asia also actually not in south, it's north part of the earth. But from this point, we are gerçekten güney. Dediği şey Güney Asya diye çağırıyoruz ama orası da Ekvador çizgisinin üstü aslında, kuzeyinde. Doğru. Endonezya falan var Güney Asya derken. Endonezya'dan geçiyor Ekvador çizgisi. Görüyorsunuz buraya çıktığımız yol. Bu da arka tarafı gidiyor. Yazmışlar NS diye. Kuzey, güney. Burası da Ekvador çizgisi. Güya. Anlatacağım buraların nasıl böyle yanlış, yalan, dolan olduğunu. İnelim hadi. Hemen şöyle hattı devam ettirince görüyorsunuz dünya heykelini tepede. Çizgide ortasından böyle bir boruyla göstermişler Ekvador çizgisini. Geçtiği yer şuradayız. Evet, Ekvador. Güney Amerika. Şöyle damat. Aslında buranın doğru olmadığını hani gelenlerin %90'ı 95'i biliyor. Ancak ona rağmen fotoğraf çekme amacıyla burası güzel diye, ikonik yani. Burada takılıyorlar. Halbuki bilinen asıl Ekvador noktasının tam ortası 200 metre kuzeyde, şu tarafta. Farklı bir ismi var, farklı bir müze. Oraya gideceğiz şimdi. Hadi. Ekvador'un dağlarında, yani Ant dağlarında bu kuşları çok gördük. Sinek kuşu, kanatları acayip hızlı. Ancak farkı, kuyruğu uzun. Normalde sinek kuşunun kuyruğu şöyle şuradan yok aşağısı. Ama bunun uzun. Bunu görüyorduk böyle. Dedim lan ne geçti falan. Böcek, helikopter böceği falan. Küçücük de bir şey. En sonunda anladık. Ekvador'un simgesiymiş bu kuş, gördüğünüz gibi. First time when I saw this one, I was thinking it's dragonfly because çok küçük. Gagası da böyle ince, uzun kılıç gibi. Kuzey! Kuzey. Nere? Nere bugesa battao? North Korece. Ben kuzeyliyim demek. Yani Kuzey Korece. Kuzeyde nere bugesa battao? Güneyde Toki saramimnida. I'm from Turkey. Ben Koreli. Ne yapıyor? Nerede? Sinek kuşu bak. Oo, çok iyi. Bir dur da çekek ya. Can I go mu? Gelip gözüme sokuyormuş bak. Open your water, maybe she can drink water. What do you think? Bak Konges. Vallahi çok ilginç. Nasıl asılı kalıyor, görüyor musun? Aa, sesi de acayip ha. I go closer, he attack me. Oh. Hey, put water. Don't move. Don't move. Aa, gone. Gitti. Ağaca gitti, kondu. Ağaçta şu an. Şimdi burada Ekvador çizgisinin üzerinde kaç kilo olduğumuzu, kuzeyde ne kadar olacağımızı, güneyde ne kadar olacağımızı, güneşte, ayda ne kadar kilo olacağımızı gösteren bir terazi var. Oraya gidiyoruz. Bak abi, size söylediğim deneyleri burada gösteriyorlar. Coriolis teorisi bu. Doğruluğu kanıtlanmamış. Suyun aktığı yöne bakın bak. Aktığı yere bakın. Su bu taraftan geldiği için bu şekilde dönüyor. Bu da bu taraftan geldiği için bu şekilde dönüyor. Ama diyorlar ki burası Ekvador çizgisi. Ama dümen. Yeah, this right on the middle. Burada işte dünyanın kendi etrafında dönüşünü, işte o teorinin ondan kaynaklandığını falan anlatıyorlar. Yani bu şekilde döndüğümüzü But I did something not gezegen working. olarak Bu yaran is not funny. bu şekilde dönüyoruz. Presleyeceğim. Bu neymiş? Yer çekimini falan mı gösteriyor? No, what's it? This magnetic. Aa, magnet. This is iron. Demiri çekiyorlar. Yeah. Böyle gösteriyorlar buralarda. Şurada da kilo testi var. Bakalım. Bak şimdi Heyon kilosunu tartacak. Go. Bak Ekvador çizgisindeki kilosu 43. Görüyor Bu musun? yaran. Kuzey kutbu 44. 1 kilo fark ediyor neredeyse. Moon and sun. Ayda 6 kilo, Gravity sun. güneşte 1250 falan. Heyon böyle. Güzel. Benim kiloya bakıyoruz. Yanlış lan bu. 3.8, ha tamam, şu an doğru olabilir. 74.5 falan değişiyor, 7 oldu. It's changed a lot. Yeah, why is change? Neyse, ayda, güneşte falan böyle gösteriyorlar. Bu arada rakamlar gözükmüyor değil mi buradan? Ne söylediğimi şey yaparsınız artık. Güzel. Yanıp sönüyor rakamlar, belli olmuyor.
If you want to be skinny, come here. Dünya üzerinde en zayıf duracağınız, yani zayıf göstereceğiniz yer Ekvador çizgisi. Niye? Dünyanın orta noktasına en uzak bölge olduğu için yer çekimi kuvveti de o kadar fazla oluyor. Güneşi düşünün, güneş acayip büyük. Yani o mesafeyi hesaplayın ne kadar dıştasınız. O yüzden öyle 1200 kilolar falan çıkıyor. Ay da küçük olduğu için yer çekim kuvveti az olduğundan dolayı Heon ayda 6 kilo falan tutuyor. Vay ilginç aslında ha. Uzaya giden bu insanlar, aya falan iniş yapanlar demek ki 5 kilo falan yani. O yüzden uçuyorlar böyle. Because it's about the gravity. We are most far point from the middle of the earth. Demek ki güneşte olsa içine girecek, yerin dibine girecek. Gravity yok. Aynen. Şu an iyi, kilomuz iyi. Yani şu an 75 bana de hava atıyoruz. I did 45. 45'te Heon'a de yani normal kilomuz buymuş. İyi almışız. Saat tam 12 şu an. Bu arada Oh, 2. Ekvador çizgisi üzerinde gün ve gece saatleri aynı, yani 12-12, gün batımı gün batımı, gün batımı gün doğumu aynı saatte. Top on the head. Aynen. Ekvador çizgisinde öyle. Kuzeye doğru ilerledikçe geceler uzuyor falan filan, o değişiyor tabii, günleri var 21 Haziran falan filan. Kuzey aslında burası da çok yüksek ama çok sıcak. Güneş çok güçlü. Evet, yani yüksek rakımdayız, 3000'deyiz neredeyse, ancak güneş çok sağlam. Dünyanın en sert güneşi burada, çok dik vuruyor yani, boom diye. Evet, müzemiz Inti Nan Müzesi. Yani gerçek Ekvador çizgisinin bulunduğu müze. Gidiyoruz. Evet, Museo Inti Nan. Yani dünyanın doğru hesaplanmış Ekvador çizgisi üzerindeki orta noktası burası. Gerçekten dünyanın orta Noktası. Böyle doğal bir ormanın içinde diyeyim. Güzel bir yolu var. Bu müze tur rehberliğinde ilerliyor. Bu tarz evler var. Bu evler önceden varmış, yani doğal evlermiş. Ekvador çizgisi bulununca burayı müze yapmışlar. Which animal we have here? Sloth. Aha, this is the real head of an sloth. Now, what do you think about this? Bak, bu gerçek insan kafasıymış. Eskiden düşmanlarının böyle kafalarını kesip Amazonlarda onları böyle kolye, mızrakların ucuna falan takıyorlarmış. İskeletini de çıkarıp kaynatıp bu hale getiriyorlarmış. Sos mu lan ya? İlginç. Dünyanın ortası diye geldik. Neler oluyor ya? It's for protection because they need to make different activities in the jungle. But it's protection especially from the fish, from the Venus fish or kangaroo fish. Bak, Ekvador burası. Abla dedi ki Ekvador'un %47'si Amazon ormanlarından oluşuyor dedi, şu kısmı. Önceden de burası da Ekvador'a aitmiş. Peru almış Ekvador'dan. Amazon halkı hakkında bahsetti. Şu penis balığı diye bir şey var. Amazon nehrine girince pipinden içeri giren bir balık, parazit aslında. Kanını emiyor, içeride şişiyor. Bu sebeple nehre giren, avlanmak isteyen abiler böyle çüplerini iple tepeye bağlıyorlarmış ki o delikten o balık girmesin diye. Abla anlatıyor. Bu evde gerçek Amazonlu eviymiş. Böyle yaşıyorlarmış. There is the south, here is the north, east and west. Okay? Evet, burası gördüğünüz gibi asıl doğru olan Ekvador çizgisi. Bu şekilde ilerliyor. 000 derece enlem boylam yazmışlar. Ablamız anlatacak şimdi. Bu arada Quito'nun, yani başkentin anlamı dünyanın merkeziymiş. Quito diyorlarmış önceden. O sonradan Quito olmuş. Yani bu şehrin ismi dünyanın merkezi olmasından dolayı geliyor. Ancak binlerce yıl önce, yani yerliler bunu biliyormuş zaten. Tam çizgi burada demiyorlarmış ama biliyorlarmış. Bu da zaten çizgi onlar tarafından hesaplanmış. Ekvador çizgisi. Bu gerçekten Fransa yalan. Fransızlar yanlış hesaplamış. Dalga geçmişler zaten. Orada değil oğlum falan demişler. Because the indigenous could know the hour, see the shadow, they didn't work with numbers as we work now. So they divided the day in 3 equal parts. Tutamanta, that means morning, Pacta, noon, and Chisi, afternoon. Bak, saati ayarlamışlar. Ekvador çizgisi üzerinde saati bu şekilde kullanıyorlar. Şu çubuk And also you can see that güneşin düşüşünü gösteriyor. Diğer tarafı da var. Yani güneş o taraftayken oraya kullanıyorlar. Bu taraftayken şurayı kullanıyorlar. 6-6 diye başlıyor gördüğünüz gibi. O da sabah 6, akşam 6. Dediğim gibi Ekvador gündüz 12 saat, gece 12 saat olduğu için 6-6'yı eşit bir şekilde kullanabiliyorlar böyle. Her zaman. Tam ortadan. Bak, bu da dünyanın merkezi. İngilizcesini yazmışlar. GPS'e de bakabilirsiniz diye. Bakayım lan, hemen bakıyorum. Ha, vallahi ortası. Bak, ortası. Dünyanın ortasındayız aga. Bak, burada gözünüzü kapayıp çizginin üzerinden yürüyün diyorlar. Düz yürüyemiyorsunmuş.
Bence o taştan kaynaklı ya. Kadın gözü açıkta yürüyemiyor ki. So, close your eyes. Yeah, perfect. Oh, keep going. You're going to the south. What happened here? What did you feel like unbalanced, right? Weird. Because that activity was to understand better the forces. Do you what happened with the force in the middle? It goes straight. Okay, so for that reason your body is there, but then you start feeling like the different forces trying to pull you to the different hemispheres. I want to try to. Okay. Close your eyes, open your arms. Good. Perfect. Really? Zor değil mi? Yeah. It's not hard. But I can feel something wrong. Yeah, that's true. Thank you, sis. Here I want to try. Here also I feel something. Bence bu zeminle alakalı bir şey. Hissettiriyor ama. Evet, dünyanın ortası. Okay, here, have you heard about the Coriolis effect? Action is turning the planet to the right or left? To the right. What happened in the north? To the left. To the left, the opposite. Now, switch hemispheres, please. A short Şu an Coriolis teorisinden bahsediyor. difference. Let's see what happened now. Now you right, okay, like this, and you left, because it depends in their perspective. Okay, in this part, if you want, you can make videos, photos. Bak şu an ekvator çizgisi üzerinde sabit duracak. Niye? Su bekliyor. Okay, so now, if we are in the middle, what do you think that is going to happen here with the water? Nothing move. Okay, are you ready? Let's see. 1, 2, 3. Look the leaves here. Okay, 1, 2, 3. Straight down. Wow. Straight down. Now to see the difference of what happened in each hemisphere, we are going to have 2 short trips. Okay, first, let's go to the south. This way, please, excuse me. In the south, do you remember what happened? The direction was to the left, right. To the right or clockwise. Let's see what happened. In the countries that are in the south hemisphere, the natural phenomenon Bak, they suyu start nereden like koyduğuna this. iyi 1, bak. 2, and 3. You can see to the right, okay, or clockwise. Now let's go to the north. I can't help her. Bak suyu nereden döktüğüne dikkat et abi. Thank you so much. Tamam. Okay, so now in the north, what is going to happen? Bak tersten The dök. opposite, to the left or counterclockwise. Let's see. 1, 2, 3. You can see now it goes to the left. Okay? As I told you, these are just demonstrations to understand better Coriolis. Because to see this in the real life, we need the sky or the earth. Bu interesting. Really Abla da interesting. inanılmaz diyor. Suyu nereden döktüğünü gördünüz değil mi? Şeyden. Şu köşesine döküyor, bir de öbür köşesine döküyor. İlginç. What is it? I said what is trick? I know ama ilginç. Aldı bak yapmayayım diye. Sol taraftan dökünce sağa dönüyor, sağ taraftan dökünce sola dönüyor. Öyle bir hilesi var. Ablamız da çaktırmıyor, buradakiler de inanılmaz diyor, inanıyorlar. Evde göstereceğim. Bak bir sonraki grup için de suyu döktü, bekletiyor. Onlar işini bitirene kadar. Ekvator noktasında diye sabit direkt düşecek o yapraklar. Yani Barış Manço abimizi kandırmışlar bu şekilde. Bak bu da ablamız yumurtayı tutturmaya çalışıyor burada. Bu yumurta da içindeki sıvının ağırlık dengesinden dolayı. Tutturdu abla. Biraz ekle. Concentration. It's better if you stay lower so you can see better there. Hey, o yumurtayı koymaya çalışıyor. Oo, Oo, yedi. yaptım. Oo, kolay aslında. Really? Evet. Şu an su bekliyor tabii, görüyorsunuz. La teoría a la práctica. Vengan por aquí. Beklediği için direkt yapraklar dönmeyecek. Charge of speeding the ship wood like Mama Rosita is doing now. Hola. Chichi, ahí estamos como gente chica bonita, chica bonito. They speak Quechua and Spanish. They make Gün them yapıyorlar back şu an. to front. Okay, they start working the tapestry like this. They wear this hat. Okay, you can touch it very hard. It's made with sheep wool, water, glue, and corn. Ben yaptım. Yumurtaları düz tutanlara
şey veriyorlar. Egg master yani yumurta ustası. Yani kendi kendine sertifika yazmış. Bak ablamıza pasaportuna şey bastılar, damga. Bu aslında yasak bir şey. Hani bunu yapmamaları gerekiyor. 5 dolarlık bir tur burası. Bak bunu pasaporta bastı yani. Adam dese bu ne diye açıklayamazsın. sadece Ekvador'u 대표로 된 두 결정. Bak Moai de var. Bunlar İnka'nın kalıntıları. İnka değil de yani o eski insanların kalıntıları. Çili'nin bir adasında var. Easter Island diye bir adasında var. Easter adası. Orada 300, 400, 500 tane böyle heykeller var. Süper. Neyse bitti böyle. Ama gördüğünüz gibi yani şeyi doğru. Gerçekten hesaplamışlar o çizgi. İşte Ekvador çizgisi, zaten Ekvador çizgisi aslında 5 kilometrelik bir nokta. Yani öyle dünyanın üzerinde ince kıldan köprü gibi bir ince çizgi değil. O çizgi yani dünyanın böyle hani eklips yapısı var ya. O eklips yapısının tam üzerinde 5 kilometrelik bir çizgi yani böyle dünyanın etrafına dönen. Yani 5 kilometre ortalama, o değişiyordur da zaten yükseklik alçaklık. Ama onun da işte atıyorum 2,5 kilometre yukarıdan 2,5 kilometre altından orta noktası gerçekten burası. O doğru. Bak orayı çizmişler. O doğru. Onda sıkıntı yok. Ama şu gösterdiği yok yumurtayı dengede tutacaksın. Yok yürürken dengen bozulacak. Ya o burada da bozulur. Zemine baksana aşağı doğru gidiyor. İshak da önce bu insanlar biliyor. Yani ama bunu buraya gelen Avrupalılardan önce insanlar biliyormuş zaten buradakiler. Orta noktanın burası olduğunu. Böyle. Orta nokta. Ekvador'da dünyanın merkezi Ekvador çizgisi adlı videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Ama bir video kapamadım. Neden? Çünkü evde öyle bir deney yapacağım ki diyeceksiniz ki artık bu çocuk Ayca Gogi. Ogizek Newton. Ogizek Newton diyeceksiniz bana. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Abi şimdi sizlere Ekvador şapkamla bu deneyin aslında bir sahtekarlık olduğunu göstereceğim. Üzülerek söylüyorum, Barış Manço'muzu da Afrika'da kandırmışlar. Şimdi size şöyle anlatayım. Bu evde tam deneye uygun. Gördüğünüz gibi iki tane böyle boş tencere mi diyeyim, kova mı diyeyim, ne diyeyim, lavabomuz var. Suyu bu taraftan açınca tıpa kapalı, suyun dönüş yönüne bakın. Şu an saat yönünde böyle bir girdap oluşturuyor zaten. Suyun geldiği noktadan kaynaklı olarak. Bak şurayı görüyor musun? Şu kısım suyu böyle çeviriyor. Çünkü su buraya vuruyor. Şimdi ne oldu? Kapattık. Hemen bakıyoruz. Tıpamızı açıyoruz. Tıpayı açtık. Koyduk. Ne oldu? Saat yönünde dönüyor. Ya bu ne demek oluyor? Şu an burası kuzey yarımküre demek oluyor. O kıl nereden çıktı? Gördüğünüz gibi kuzey yarımküre. Şimdi peki suyu bu taraftan dolduruyoruz. Bak şimdi suyu bu taraftan koyuyorum. Bu şekilde veriyor girdabı. Otomatik yani. Yeterli. Tıpayı hafif açtım. Çöpü koydum. Görüyorsunuz saat yönünün tersi. Evet. Şimdi ne yaptık? Dedik ki burası bizim Ekvador çizgimiz, değil mi? Burası Ekvador çizgisi ise şurayı kuzey yarımküre dedik. Aşağıyı güney yarımküre dedik. Ne oldu? Doğru oldu. Yani burada kuzey yarımkürede saat yönünde döndü. Burası da güney yarımküre saat yönünün tersinde döndü. Peki bu neden kaynaklı? Suyun düştüğü noktadan kaynaklı. Su buraya denk geldi. Buradan girdabı bu şekilde oluşturdu. Su buraya denk geldi. Girdabı bu şekilde oluşturdu. Yani bu demek oluyor ki ben Ekvador çizgisini şu an mutfağa taşıdım. Bunun aynısını aslında bugün Ekvador çizgisi müzesinde yapıyorlar ve insanları kandırıyorlar. Günde binlerce insan da bunu yiyor. Peki diyeceksiniz, tamam suyun yönü falan belki yalanda olan. Peki aynı lavaboda çevirebilir misin suyu? Çeviririm. Tıpayı kapattım. Suyu bu sefer bu taraftan açıyorum. Görüyor musun? Normalde burası kuzeydi ya. Saat yönünde dönmesi gerekiyordu ya. Bakalım şimdi saat yönünde dönecek mi? Yeterli. Açtım tıpayı. Koydum. Saat yönünde mi dönüyor? Hayır. Tersine dönüyor. Bak aynı lavaboda su bir böyle döndü, bir böyle döndü. Nasıl? Müthiş. Peki Ekvador çizgisini baz alsaydık, yani bu delik Ekvador çizgisinde olsaydı onu yapalım mı? Tamam, diyelim ki bu çizgi burada, ne olurdu? O zaman su durağan mı kalacaktı? Yönü fark etmez. Açıyorum. Hadi buradan açtım. Doğru olarak baz aldım. Kuzey yönünde dönsün, saat yönünde dönsün, kuzey yarımküre gibi. Yeterli. Peki sabit kalması için şimdi ne yapacağım? Görüyorsunuz su bu şekilde dönüyor. Suyu böyle elimle bir çevir tersine doğru. O girdap şeyi kalksın. Şöyle bir oynayayım. Tamam, eşitlensin. Bekleyelim bu su dursun. Şimdi durağan suyun içine koyacağım. Suyu böyle elimle durdurdum.
çeşmeden gelen suyu. Şimdi çöpü önce açayım. Su dönmüyor, görüyorsunuz. Açtım tıpayı, koydum. Bakalım dönecek mi? Kuzey yarımkürede. Gördüğünüz gibi dönmüyor. Öyle duruyor. Bu da demek oluyor ki şu an Ekvador'un ortasındayız. Amasında değiliz. Ekvador'umuz burasıydı gördüğünüz gibi. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.